Merhaba sevgili anne babalar. Bugünkü videoda ilk videoda eksik kalan bazı önemli noktalara değineceğim. Ardından çocuklarının İngilizce bilmesini isteyen anne babalar için temel adımları özetleyeceğim. Eğer ilk videoyu henüz izlemediyseniz video linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. İlk videoyu seyrettiyseniz ve bu süreci daha net bir şekilde anlamak istiyorsanız hadi başlayalım. İlk videomla ilgili genel olarak olumlu geri dönüşler aldım. Ama şöyle bir yorum okudum. Öncelikle ondan başlamak istiyorum. İşin teorik kısmı ile ilgili pek çok kitap, makale, video ve benzeri materyal zaten var. Bize uygulama ile ilgili pratik videoları lazım yazılmış. Evet, ilk videoda işin teorik kısmından biraz fazla bahsetmiş olabilirim. Ama merak etmeyin, bundan sonraki videolarda teorik anlatımlar olmayacak. Uygulamalı içeriklerle hem anne babalara İngilizce öğreteceğim hem de kendi çocuğumla İngilizce konuştuğum örnek videolar paylaşacağım. Ama gene de işin teorik kısmını merak edenler için Yalçın Emre Turhal'ın Bebeğinize İngilizce Öğretin kitabını tavsiye edebilirim. Ayrıca videodaki bazı kavramların daha net açıklanması gerektiğini söyleyenler de oldu. Bu süreçte sizlere doğru ve anlaşılır bilgiler sunmak benim için önemli. Bu yüzden ilk videoda geçen bazı terimlere kısaca açıklık getirmek istiyorum. Dil edinimi, çocukların dili doğal yollarla, çevresel girdilerle ve farkında olmadan öğrenmesi sürecidir. Örneğin bir çocuk ana dilini etrafındaki konuşmaları dinleyerek ve taklit ederek edinir. Dil öğretimi ise genellikle yetişkinlerin bilinçli bir şekilde dil bilgisi kurallarını çalışarak, ezberleyerek öğrendiği bir süreçtir. Okullarda yapılan İngilizce dersleri bu kapsama girer. İlk videoda söylediğim bir yaştan sonra ikinci dil edinimi zor, o saatten sonra dil öğretimi lazım cümlesi biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir. Öncelikle şunu düzelteyim. İkinci dil edinimi aslında her yaşta mümkündür. Ancak yapılan araştırmalar kritik dönem dediğimiz erken yaşlarda bu sürecin daha hızlı ve etkili olduğunu gösteriyor. Benim orada asıl kastettiğim şey şuydu. Bir çocuk ana dilini konuşmaya başladıktan sonra siz ona İngilizce bir cümle söylediğinizde seni anlamıyorum, ne diyorsun şimdi, öf İngilizce konuşma gibi tepkiler vererek İngilizce konuşmanızı reddedebilir, engellemeye çalışabilir. Bu yüzden daha erken yaşlarda İngilizceyi duyurmaya başlamak daha kolay bir başlangıç olacaktır. Çocukların iki dili karıştırması çok sık görülen ama tamamen doğal bir durumdur. Bu çocuğun iki dili de aktif olarak öğrenmeye çalıştığının bir göstergesidir aslında. Bu karışıklık geçicidir. Çocuk büyüdükçe dilleri birbirinden ayırmayı doğal olarak öğrenir. Bu noktada ebeveyn olarak sadece sabırlı ve tutarlı olmanız yeterlidir. Dil edinimi doğal bir süreçtir ama bu sürecin gerçekleşebilmesi için bir dil ortamı gerekir. Çocuğunuzun İngilizce edinmesi için sizin model olmanız, ona dili düzenli olarak duyurmanız ve bunu bir alışkanlık haline getirmeniz oldukça önemlidir. Bu sabır ve süreklilik gerektirir ama küçük adımlarla başlarsanız bu süreç sizi yormayacaktır. Bu yüzden bu videodan sonra bebeğimle İngilizce öğreniyorum video serisine başlıyoruz. Tavsiyem bu videoları sırasıyla izleyin. Çünkü belirli bir müfredata göre ilerleyeceğim. Videolarda hedef kelimeler vereceğim. Eğer bu kelimeleri bilmiyorsanız not almanızı ve ara ara tekrar etmenizi öneriyorum. Ayrıca İngilizce seviyeniz çok ileri değilse bile endişelenmeyin. Kitaplar, şarkılar, videolar ve oyunlar gibi dış kaynaklarla süreci destekleyeceğiz. Bu kaynak önerilerini ilerleyen videolarda sırası geldikçe paylaşacağım. Bu kanalda akademik teorileri anlatmak gibi bir niyetim yok. Ben bir İngilizce öğretmeniyim ve uzmanlık alanım dil öğretimi. Bu yüzden bu kanalda amacım anne babalara İngilizce öğretmek, onların İngilizce seviyelerini ilerletmek, günlük yaşamlarında çocuklarına İngilizce ile destek olabilecek pratik öneriler sunmak. İngilizce seviyesi artan anne babalar zamanla çocuklarının dil gelişiminde daha etkin bir rol alabilecekler. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak uygulanabilir ve sade fikirler sunmayı, anne babalara örnek olmayı hedefliyorum. Bu videodan sonra Bebeğimle İngilizce Öğreniyorum serisiyle devam edeceğiz. Peki orada neler olacak? Günlük hayatta kullanabileceğiniz İngilizce kelimeleri ve cümleleri öğreneceğiz. Şarkılar, oyunlar ve rutinlerle İngilizceyi hayatın içine entegre etmeye çalışacağız. Ayrıca kendi oğlumla yaşayacağım deneyimleri de sizlerle paylaşacağım. Bu deneyimler size hem yön gösterecek hem de ilham verecek. Önceki video yaptığınız yorumlar için teşekkür ediyorum. Bu yolculukta doğru, sade ve faydalı içerikler üretmek benim için oldukça önemli. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi ve önerilerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.